Tabii bu saldırı istihbarat tekniği açısından çok enteresan bir şey. Buna sinyal istihbaratı denir. Bu sinyallerin tespit edilmesiyle o binanın yeri tespit ediliyor işte. Cep telefonları aynı zamanda çok büyük bir istihbarat toplama kaynağı. Yani Ukrayna'nın kendi imkan ve kabiliyetleri bu böyle sofistike bir istihbarat tespiti yapabileceğini ben düşünmüyorum. Hocam 2022 biterken 2023'e girmeye çok az kala Donetsk'te 90 tane Rus askerin öldüğü bir saldırı gerçekleşti. Bu saldırı gündeme bomba gibi düştü ve çok konuşuldu. Nedenlerini, süreci ve tüm detayları sen denemek istedim. Yani bir anda bu kadar Rus askerinin hayatını kaybetmesi, ölmesi çok önemli bir şok. Tabii bu saldırı istihbarat tekniği açısından çok enteresan bir şey. Yani istihbari faaliyetlerin geldiği noktayı, istihbarat teknolojilerin geldiği noktayı göstermesi açısından önemli bir vakadır. Nasıl oldu bu askerlerin ölmesi? Şöyle anlatalım. Şimdi bu haberler özellikle BBC üzerinden servis edildi. Bu BBC üzerinden ilk defa servis edildiyse bunun arkasında İngiliz istihbaratın çok ciddi derecede bir Ukrayna'ya yardımı olduğunu ben direkt söyleyebilirim. Nasıl tespit edildiği çok önemli. Rus askerleri yılbaşı gecesi cep telefonlarını, akıllı telefonlarını çok yoğun bir şekilde kullanıyorlar. Aileleriyle görüşüyorlar. İşte etkileşim içerisinde bulunuyorlar. Tabii belli bir bölgeden Rusya orijinli cep telefonu hatlarının ve haberleşmesinin yoğunlaştığını tespit edilmesi buna sinyal istihbaratı denir. Bu sinyallerin tespit edilmesiyle o binanın yeri tespit ediliyor işte. Koordinatlar tespit ediliyor. Yani sinyal istihbaratı sadece hedefin haberleşmesinin dinlenmesi değil, koordinatların tespit edilmesi noktasında da büyük önem arz ediyor. Dolayısıyla Rus askerlerinin o gece yoğun bir şekilde irtibat kurması, bu irtibatların belli bir alandan, belli bir lokasyondan ve koordinattan gelmesi o bölgede kalabalık bir Rus askeri topluluğunun olduğunun göstergesi. Dolayısıyla bu bilgiyi de bir paylaşma var. Yani benim okumam onun İngiliz istihbaratı MI6 tarafından Ukrayna'ya paylaşıldığı kanaatindeyim. En azından katkı sağladı. Yani Ukrayna'nın kendi imkan ve kabiliyetleri bu böyle sofistike bir istihbarat tespiti yapabileceğini ben düşünmüyorum. Burada böyle bir destek olduğunu düşünüyorum. Neticede askerlerin bu yoğun bir şekilde akıllı telefon kullanımları sinyalleri, koordinatlarını tespit edilmesine neden olmuş. Bunu da hayatlarıyla ödemişler işte. Olay budur. Bu çok önemli. Bu geçmişte de oldu. Bu yeni nesil bir istihbarat toplama tekniği işte. Geçmişte de Amerikalılar Suriye'de Amerikalıların bir askeri üs kurdukları zaman bir fitness merkezi kurarlar. Böyle şeylere çok düşkün oldukları için. Aynı şekilde Amerikalıların Suriye'de de izole bir alanda bu hani spor hareketlerimizi ölçen application'lar var ya, o etkileşimin sürekli bir şekilde sinyal vermesi ya da hareketliliğin tespit edilmesi noktasında da Rusya'nın Amerika Birleşik Devletleri'nin o gizli askeri üssünün zamanında öğrendiği deşifre edilmişti. Yani bakın cep telefonları tamam günlük hayatımızda bizi inanılmaz derecede kolaylık sağlıyor. Bütün işlerimizi cep telefonları üzerinden gerçekleştiririz. Ama cep telefonları aynı zamanda çok büyük bir istihbarat toplama kaynağı. Yani doğru kullanılmadığı zaman bunun bedelini hayatınızla ödeyebiliyorsunuz. Hocam bir de bir ekleme yapacağım. Dediniz ya sinyal istihbaratı. Bu, bakın teknoloji kadar gelişirse gelişsin ya da imkan kabiliyet ne kadar hangi noktaya gelirse gelsin yine insanda bitiyor mesela. Bir insan hatası, bir insan zafiyeti çok önemli değil mi hocam? Tabii yani işte insan her zaman... Skandal seviyede bir hata mıdır peki o telefonların kullanılması? Tabii. Ya şimdi ben buradan bir de çuvaldızı bir kendimize batıralım, iğneyi de başkalarına. Tersten söyledim atasözünü ama. Lütfen. Şimdi bizim Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının da böyle akıllı telefonlar kullanmasına dikkat etmesi lazım. Yani sosyal medya uygulamalarının kullanılması, oradan görüntü paylaşılması, bizim Suriye'de, Libya'da, Irak'ın kuzeyinde üst bölgelerimiz var. Yani bunlara dikkat edilmesi lazım. PKK terör örgütünün böyle bir imkan kabiliyeti yok. Ama PKK terör örgütüne Türkiye ile hasım ilişki güden, malum söylemeye herkes biliyor. PKK terör örgütüne bu tür bilgileri paylaşmayacağını bize kim garanti edebilir? Dolayısıyla çok önemli bir şeydir. Disiplin, yani bu tür telefonlar kritik görevlerde bulunanların, kritik sahalarda, çatışma bölgelerinde görev yapan devlet personelinin cep telefonu kullanımlarına dikkat etmesi lazım. Bu konuda bir ciddiyet ve hassasiyet olduğu kanaatindeyim. Ama işte insan hata yapabilir. Hata yapmamak için bu konudaki disiplinin çok sıkı tutulması lazım. Bu olay Türkiye'ye ve tüm dünyadaki ordulara bence çok ciddi derecede bir şeydir. Gösterge olmuştur. Önemli bir aşamadır bu. Önemli bir aşamadır. Dersler çıkarmak lazım. Şimdi zaten Ukrayna-Rusya savaşı başlangıçtan itibaren bir TikTok savaşı. Ben bunu TikTok savaşı olarak adlandırıyorum. Savaş gerçekten bir sosyal medya savaşı.
Ya da bazı kaynaklar diyor TikTok savaşı haline de gelmiş vaziyette. Sonra tabii Telegram da kullanılmaya başladı. Başka sosyal medya uygulamaları da kullanılmaya başladı ama askerler çatışma görüntülerini, çatışma anı görüntülerini çok yoğun bir şekilde TikTok'tan paylaştılar. Yani tabii bu paylaşımlar görüntü istihbaratının tespit edilmesi noktasına. Yani askeri unsurların silah, arkada siz hani bir çekim yapıyorsunuz, arkada sizin kullandığınız silah envanteri gözüküyor. Birliğinizin kaç kişi olduğu gözüküyor. Koordinatlarınız gözüküyor, hedefiniz gözüküyor, bulunduğunuz yer gözüküyor. İnanılmaz derecede bir görüntü istihbaratı İnanılmaz bir bilgi bu yani. veriyorsunuz. Tamam. Bunları analiz eden yapay zeka algoritmaları var. Bu tür birçok paylaşımı bir araya getirip ortak noktaları bulan ve böyle değerli bir istihbarat ürünü haline getiren yapay zeka algoritmaları var. Tek bir şahsın görüntüsü belki çok bir anlam ifade etmeyebilir. Ama aynı bölgede çeşitli görüntüleri bir araya getirip bunları birbirine parçaları birleştiren yapay zeka uygulamaları var. Dolayısıyla akıllı telefonlar çatışma bölgelerinde belli bir disiplin içerisinde kullanılması lazım. Kullanılmazsa hem istihbarat zayıfiyetlerine yol açarsınız hem kayıplara neden olursunuz. İşte Rusya 90 askerini kaybederek bunun bedelini ödedi. Peki bu zaaf, bu hata, yaşanan bu 90 kişinin ölümüyle sonuçlanan bu saldırı savaştaki dengeleri nasıl değiştirmiştir? Yani işte durmadan savaşın bir uzaması durumu söz konusu. Şimdi Ona cevap verecek, ona misilime yapılacak. Şimdi siz buna 90 kişi Rusya zaten cevap verdi. Evet, evet. Üzerlerini ateşleyerek cevap verdi. Yani gerginlik bir türlü olmuyor, azalmıyor. Çatışma sürekli tetikte tutuluyor. Yani savaş, ben en baştan beri söylüyorum. Hem uluslararası hukuka göre hem insanların vicdanına göre Rusya saldırgan taraftır. Çok nettir. Yani burada ülkesini savunan Ukrayna'dır. Ama Türkiye'nin buradaki pozisyonu da aktif tarafsızlıktır iki ülke arasında. Siz de bunu doğru buldunuz. Ben bunu da doğru buluyorum. Ama bu savaşın, çatışmanın bitmesi lazım. Türkiye bunun taraftarı. Avrupa da artık bitmesini istiyor ama bu savaşın bitmesini istemeyen Amerika ve işte Putin'in söylediği Anglo-Saksonlar, İngilizlerle Amerikalılar. Yani bakın, çünkü bu savaşın uzaması Putin iktidarının yıpranması anlamına gelir. Rus ordusunun ve sisteminin yıpranması anlamına gelir. Rusya'nın küresel güçlülüğünün törpülenmesi anlamına gelir. Bu savaşta önemli bir Rusya'nın zafiyete uğratılması açısından Putin'in tabiri Anglo-Saksonlar için çok önemli bir şeydir, imkandır. Но англосаксам уже мало санкций. Они перешли к диверсиям. Невероятно, но факт. Организовав взрывы на международных газовых магистралях Северного потока, которые проходят по дну Балтийского моря, фактически приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры. Bunlar devletler arası ilişkiler böyle. Ben her zaman söylüyorum. Devletler arası ilişkiler çıkarlar çerçevesinde şekillenir. İnsanların ölmesi, 2 milyon, 3 milyon Ukraynalı'nın mülteci durumuna düşmesi, şehirlerin altyapılarının mahvolması. Kiev çok güzel bir şehirdi. Şimdi ne hale gelmişti. İşte kimsenin umurunda değil. Küresel mücadele böyle bir şey. Hocam son olarak bir de güncel bir istihbarat durumunu rica etsem sizden. Şu anda Rusya'nın başarısızlığı artık ayyuka çıkmış durumda mı bu son meseleyle de birlikte baktığımızda? Evet. Bir de Ukrayna'ya süren Batı istihbarat desteği hala yoğun bir şekilde devam ediyor mu? Evet, yani evet. Aynen öyle. İngiltere'den zaten, bağımsız da başka ülkelerde destek tabii veriyor, değil mi? silah yardımında işte her gün bir açıklama geliyor. İşte Almanya şu kadar şey göndereceğini, Fransa bu kadar zırhlı araç göndereceğini, işte obüs topları göndereceklerini vesaire vesaire. Yani Ukrayna tek başına Rusya'nın savaş sistemiyle uğraşacak bir güçte değildi ama şimdi çok ciddi derecede Batı yardımıyla savaşta askeri açıdan daha avantajlı konumda. Başlangıçtaki hedefleri tutturamayan taraf Rusya. Yani askeri açıdan savaş ve istihbari açıdan savaş Ukrayna'nın lehine gelişiyor. Durum bu. Ama Savaşta dengeler de değişebilir değil mi hocam? dengeler her zaman değişebilir. Savaş uzuyor. Zaten hedef savaşın uzaması. Doğru. Hocam teşekkür ederim. Eklemek istediğim bir şey var mı? Sağ olun. Sağ olun Teşekkürler. hocam. Teşekkür ederim. Tabii bu saldırı istihbarat tekniği açısından çok enteresan bir şey. Buna sinyal istihbaratı denir. Bu sinyallerin tespit edilmesiyle o binanın yeri tespit ediliyor işte. Cep telefonları aynı zamanda çok büyük bir istihbarat toplama kaynağı. Yani Ukrayna'nın kendi imkan ve kabiliyetleri bu böyle sofistike bir istihbarat tespiti yapabileceğini ben düşünmüyorum.